Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm 1. fragmanı analiz edip gelecek bölüm hakkında neler olacağını konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu hafta yayınlanan fragman sahneleri öyle dolu dolu gösterilmiş ki izleyiciler olarak hangi sahneye odaklanıp hangisini konuşacağımızı şaşırdık desek yeridir. Bizi hem heyecanlandıran hem mutlu eden, bazı sahnelerinde ise hüzne öfkeye kapıldığımız fakat her sahnesinde acaba dedirtip düşündüren bir fragman bu haftaki. Fragmanı incelemeye başlayacak olursak biz ilk karşılayan sahne Markus ve askerlerinin at sürdüğü, arkadan Haçlı ordusu Selçuklu topraklarını kana bulayacak kana sözlerinin duyulduğu sahne. Sahnenin devamında Melik Tapar'ın Markus ve askerlerinin önünü kestiğini ve "Atamın intikamını almaya geldim soysuzlar" diyerek vuruşmaya başladığını görüyoruz. Bu sahne bizim için önemli ipuçları veriyor. İlk olarak Melik Tapar'ın nasıl oraya gelip Markus'la karşılaştığını değerlendirecek olursak, geçtiğimiz bölümde Sultan Melikşah Sırlar kitabını bulmak için Sencer'e ferman vermiş, Sencer'i aramak için adamlarıyla birlikte harekete geçmişti. Gitmelerinin üzerinden zaman geçmiş, Sultan Melikşah Hacı'ya Nizam-ı Mülk'e Sencer'den haber var mı diye sormuş, Hacı de henüz haber yoktur sultanım, en geç yarın gelir demişti. Haberin gecikmesi üzerine muhtemel ki Melik Tapar da bölgeye Sencer'i ve Sırlar kitabını bulmaya gitmiş, bunun üzerine bölgeden dönmekte olan Markus ve askerleriyle karşılaşmış ve vuruşmuştu. Markus'a gelecek olursak dönmekte olan Markus ifadesini kullandım. Çünkü geçtiğimiz bölümde Hasan Sabbah, Sırlar kitabının ele geçirilmesini engellemek amacıyla Sencer'i öldürmesi için Behram ile Markus'a haber göndermiş, Markus da Sencer'in sıradan bir kişi olmaması karşısında onu öldürmek için yola çıkmıştı. Bu sahnenin devamını görmeden bölüm bitmiş, ancak hepimize oh dedirtip bir yandan da ne olacak şimdi sorularını sordurtan Sencer'in Hasan Sabbah'ı yakaladığı sahneyi izlemiştik. Bu sahnede Hasan Sabbah Sırlar kitabını siyah deri bir torbadan çıkarmıştı. İçini kontrol edip çantayı kitaba koyduktan hemen sonra ise Sencer ve adamları Sabbah'ı yakalamıştı. İki sahne arasındaki çok önemli ipucu ise Melik Tapar ile vuruşan Markus'un elinde siyah deri çantanın olması. Buradan anlıyoruz ki Sencer'in peşinde olan Markus, Sencer Hasan Sabbah'ı yakaladığında baskın vermiş ve kitabı ele geçirerek karargahlarına dönmek için yola koyulmuş. Fragmanda Hasan Sabbah ve Sırlar kitabı ile ilgili yalnızca bu ipucu elimizde olsa da konuyu değerlendirecek olursak Markus her ne kadar görüşüp işbirliği yapsa da Batınilerin lideri Seyduna'nın suretini bilmiyor. Aksine Hasan Sabbah'ı Sultan Melikşah'ı pusudan kurtarmak için gelen ve kendisine ok atan Selçuklu askeri olarak geliyor. Bu durumda Markus'un Sencer'e baskın verdiğinde Hasan Sabbah'ı kurtarmak için özel bir amacı olmamıştı. Sabbah ise o hengamede kitabın Selçukluların eline geçmesindense müttefiki Markus'un elinde olmasını tercih edeceğinden kitabı almasını bir şekilde sağlayıp davasını güvende tutmak istemişti. Yaşanan bu hadiseler üzerine Sabbah'ın artık sarayda barınması ise zor görünüyor. Zira kitabı ele geçirmek için ilk olarak Sultan'ın emrine karşı gelerek zindanda Rüstem'i sorguladı. İkinci husus ise kitabı almak için balıkçıyı öldürmesinin Sencer ve adamları tarafından görülmüş olması. Hasan Sabbah'ın bu işten kurtulması ise tek bir şekilde olabilir. Şöyle ki Markus ve askerleri geldiğinde her ne kadar kitabın onların eline geçmesini arzu etse de bir yandan da onlarla vuruşarak safının Selçuklu olduğunu gösterir, kitabı aldığı balıkçının ise Batıni olduğunu söylerse dikkatlerini üzerine çekecek olsa bile bu durumdan da yüksek ihtimal yakayı sıyırır. Sırlar kitabını da sonradan Markus ile konuşarak tekrar alır. Bu sahnelerle bağlantılı olan bize gösterilen diğer sahne ise Sencer'in Aynar ile vuruşup onu öldürmesi. Fragmanda Markus at üzerinde askerleriyle dönüş yolundayken ve Melik Tapar ile vuruşma sahnesinde baş adamı Aynar'ı yanında göremiyoruz. Sondaki ilgili sahne ise Aynar ile Sencer vuruşuyor. Bu iki önemli ipucundan anlıyoruz ki Markus baskın verip kitabı ele geçirdikten sonra yanına askerlerinin bir kısmını alıp dönüyor ve güvendiği baş adamı Aynar'a da Sencer'in işini bitirip peşinden gelmesini söylüyor. Fakat Sencer kartal pençeleriyle Aynar'ın işini bitiriyor ve bunu yaparken bizleri gururlandıran Sultan Melikşah'ın kanı yerde kalmayacak sözlerini söylüyor. Sonrasında Aynar'ın ölü bedenini bulan Markus ise çılgına dönerek Sencer diye haykırıyor.
Bu da Sencer'in Azra bir düşmana sahip olduğunu ve gelecek bölümlerde bu ikili arasında aksiyon sahnelerini bol bol izleyeceğimizi bizlere gösteriyor. Fragmandaki başka bir sahne ise hepimizi üzen ve sinirlendiren bir bölüm olmuş. Öyle ki Emir İlteber kızı Turna'ya, bizlerin Turna kuşuna tez vakitte Faysal'la evleneceksin, o kadar diyerek tokat atıyor. Bu olay karşısında ise Sencer'e büyük bir aşkla bağlı olan Turna deli gibi ağlıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde Sencer Turna'ya onunla evlenmek istediğini, görevini yerine getirip dönünce babasından isteyeceğini söylemiş, Turna da büyük bir mutluluk ve heyecanla dolu dolu gülümsemişti. Sonrasında bu durumu babasına açmış, babası ise Sencer'in her an tehlike içinde olduğunu, obalı olduğunu söyleyerek lafı dolandırmış, o sırada Faysal yanlarına gelmiş, Turna'ya da hayran hayran bakmıştı. Anlıyoruz ki Faysal yaşananlardan sonra Emir İlteber'e aralarının iyi olmasını istiyorsa kızı Turna'yı kendisine vermesini söylemişti. Ya da sadece kendisine vermesini istemiş, bu durumun ise menfaatine olacağını düşünen Emir İlteber bu teklifi hemen kabul ederek fragmanda da gördüğümüz üzere Turna'ya dayatmıştır. Turna'ya tokat atması veya Faysal'a vermek istemesini öğrenecek olan Sencer, bunun hesabını Emir İlteber ve Faysal'dan mutlaka soracak, bununla kalmayıp Turna'yı obasına kaçıracaktır. Zaten öncesinde Faysal ile aralarında sürtüşmeler yaşanmış, Rüstem meselesiyle de Sencer tamamen Faysal'a karşı bir tutum içerisine girmişti. Faysal, Emir İlteber, Turna ve Sencer mevzusu nihai çözüme kavuşturacak kişi ise Hace Nizam'ın Mülk'tür. Geçtiğimiz bölümde Tapar'ın Sultan Melikşah ve Hace'ye Faysal ve Emir İlteber'den bahsetmesi üzerine Sultan Melikşah hiddetlenmiş, Hace'ye işlerini bitirince Selemzar'a giderek Emir İlteber meselesiyle ilgilenmesini söylemişti. Fragmandaki son değerlendireceğim sahne ise diziye yeni katılan oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın sahnesi. Fragmanda Terken Hatun'un "beni de mi öldüreceksin" sözlerini duyarken Elçin Hatun'un saraydan at üzerinde çıktığını görüyoruz. Devamında ise ormanda pusuya düşüyor ve başı beladayken diziye yeni giren Sultan Melikşah'ın ilk eşi Beg Yaruk'un annesi Zübeyde Hatun'un elçini kurtardığı görülüyor ve şu güzel sözlerini işitiyoruz. Bir Selçuklu Hatun'un ırzına el uzatmak, ecelini çağırmak demek. Sonrasında ise Zübeyde Hatun'un saraya girdiğini ve sultanım değişini izliyoruz. Geçtiğimiz bölümde Elçin Hatun Sultan Melikşah'a bütün olanları anlatmış, bunun üzerine Sultan Melikşah bu olayın sonunda ikisinden birinin kellesinin gideceğini söylemişti. Aynı zamanda Hace Nizam-ı Mülk de Terken Hatun'un baş hatunluk makamının gücünü kullanarak Vezir-i Tac-ı Mülk aracılığı ile sapladıkları oğlu Ahmet'in peşine düştüğünü söylemiş, Sultan Melikşah ise gerekeni yapacağını söylemişti. Ön izleme videosunda da Sultan Melikşah'ın Terken Hatun'un baş hatunluğunu elinden alacağını söylediğini ve bunun üzerine Terken Hatun'un sarayda bu görevi yapacak yetkinlikte kimsenin olmadığını dile getirdiğini görüyoruz. Sultan Melikşah ise "ben tedbirimi evvelden almıştım zati" diyerek şu sözleri söylüyor. Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak. Bu sahnelerden anlıyoruz ki Sultan Melikşah'ın bahsettiği baş hatun Zübeyde Hatun ve diziye öyle bir giriş yaptı ki sultanın ifade ettiği kadar var. Gelecek bölümlerde Terken Hatun'un oyunlarını bozacak zeka ve yeteneğe sahip olduğunu görmek ve bu sahneleri hep birlikte zevkle izlemeyi umuyorum. Bu sahneyle analiz videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Analizlerim ve diziyle ilgili güzel videoların devamı için abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın sevgili ve değerli Uyanış ailesi. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.